Polis merkezinin soğuk duvarlar arasında Eric Iringer o sabah kendini bir anda cinayet zanlısı olarak buldu. O sabah 19 Mayıs 2012'de Eric'in hayatı bir anda kabusa döndü. Uyandığında 28 yaşındaki sevgilisi Jennifer McKinley'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Jennifer'ın vücudu morluklarla kaplıydı ve artık hayatta değildi. O dehşet dolu anlara Eric'in annesi de tanık oldu ve hemen 911'i arayarak yardım istedi. Easton Fire Medical, what is your location? Woodland Hills. What is your emergency? I think it's a murder. And have you started CPR, ma'am? No. Deep cold. I'm going to need child services too. There's a little boy here. Okay. You need to get here as soon as you can. Polisler eve vardıklarında ortalığın darmadağın olduğunu hemen fark ettiler. Eşyalar gelişigüzel savrulmuş, evde kaotik bir hava hakimdi. Olay yerindeki ilk bulgular Jennifer'ın ölüm sebebinin büyük ihtimalle boğulma olduğunu gösteriyordu. Jennifer'ın 8 yaşındaki oğlu Ben McKinley'in iyi olduğundan emin olmak için hemen ilgilendiler. Küçük Ben'e basit sorular sordular. O ise sadece gece bir şeyler duyduğunu ama yeniden uykuya daldığını, hiçbir şey görmediğini söyledi. Olay sırasında Jennifer'ı en son gören kişi Eric'ti. Bu yüzden ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Polisin kafasında iki ihtimal vardı. Ya Eric'in sağlam bir alibisi çıkacak ve dosya hızla kapanacaktı ya da olaylar daha da karmaşık bir hal alacaktı. Sorry I had to move you. Sorry. The importance of our discussion today is to get as close to the truth as we can possibly get to. Okay? I left work at like 7. There's a bar, like a little dive bar right on Greens and 59. That's my way home. Okay. So me and Buddy stopped, had a beer, had a couple beers, and somebody else bought us. I played a couple games of pool, and I realized that, I'm not going to drive. How many beers did you think you had? And I probably had probably 9. Dedektifler Jennifer McKinley'nin ölüm saatini gece 2 ile 3 arası olarak belirledi. Ancak o gece neler yaşandığını tam olarak ortaya çıkarmak kolay değildi. Eric, gece dışarı çıkıp alkol aldığını ve sonrasında olanları büyük ölçüde hatırlamadığını iddia etti. Bu da olayı daha da karmaşık hale getiriyordu. Her ne kadar ilk sorgulanan kişi Eric olsa da dedektiflerin gözleri yalnızca onda değildi. Olay gecesi Jennifer'la temas kurmuş iki başka şüpheli daha vardı. Bu kişilerden biri cinayetin işlendiği saatlerde doğrudan Jennifer'la iletişimdeydi. I called Jennifer, come and get me. She's like, okay. You remember what time this was? Roughly? I Before midnight, after midnight? Oh, it was before midnight. I would probably say 9:30, 10 o'clock. What is her attitude on the phone when you call her? She's probably pissed. Not happy. Yeah. When she does come and pick you up, does she have Ben with her? No. When she came walking in, that's when I asked her, you left that in the car. She said, I left him with a neighbor. I finished my beer and we left. Sorgudaki bu an, dedektiflerin önünde uzun ve zorlu bir sürecin habercisi gibiydi. Eric Iringer, bara gitmeden önceki saatleri ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyordu. Vadiyasını bitirmiş, arabasıyla bara gitmiş, birkaç kadeh içip bilardo oynamıştı. Fakat sevgilisi Jennifer, onu bardan aldıktan sonra olanlar bir anda siliniyordu. Hafızası tamamen boşalıyordu. Dedektifler bu noktada büyük bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Eric, gerçekten alkolün etkisiyle yaşananları hatırlamıyor muydu, yoksa alkolik amnezi iddiasının arkasına saklanarak bir şeyleri gizlemeye mi çalışıyordu? Close your eyes. And we're not hypnotizing or anything like that. But what we're going to try to do is, I want you to go into compartments from the time that Jennifer shows up at the bar, and you walk out of the bar, and I want you to envision this stuff. I want you to see yourself doing these things, and then start to talk about what you're doing. When I finished the beer, we walked out of the parking lot. There was pretty much no talking.
And you pull into the apartment complex. I don't remember getting into the apartment. Sevgilisi yalnızca birkaç saat önce ölmüş olmasına rağmen Erik'te ne bir yas ne de gözyaşı belirtisi vardı. Yüzünde tuhaf bir soğukkanlılık hakimdi. Elbette bu tek başına suçluluğun işareti değildi. Pek çok insan ağır bir travma yaşadığında duyguları bir süreliğine donabilir. Gerçeklerin ağırlığı bazen günler sonra hissedilir. Deneyimli dedektif ise karşısındaki kişinin bir savunma mekanizması mı gösterdiğini yoksa gerçekten taş gibi soğuk bir katil mi olduğunu ayırt etmeye çalışıyordu. Okay, well, let's think back. This is the part that's very important here about opening up those compartments that you've closed off for whatever reason, because at that point, this is where it becomes critical. Think back at that point when you get inside the apartment. Does Jennifer bring back the discussion now about having to pick you up, having to leave benefit work? Honestly. And where does it go from there? Even when I'm trying to even trace my steps, there's a blank there. Think back. I mean, and again, there's no pressure here. No, and I know. There's no Like I said, I don't remember hitting the apartment, and I would have went right to bed. Do you want me to make up something? No, I want you to tell the truth. I told you that's what my job is. I'm a truth telling seeker. you the truth. I'm trying to get there, but Dedektif, Erik'in gerçekten unutmuş olabileceğini ya da bilinçli olarak bazı şeyleri sakladığını kabul ederek başka bir yönteme başvurdu. O andan sonra doğrudan olayla ilgili sorular sormak yerine Erik'in ailesi hakkında konuşmaya başladı. Amaç basitti. Erik'in savunmasını kırmak, onu daha açık konuşmaya teşvik etmek ve belki de sevgilisini öldürmüş olabileceğine dair bir motivasyon veya ipucu yakalamak. Sorgu odasında artık yalnızca bir suçun izleri değil, insan psikolojisinin en ince çatlakları araştırılıyordu. he's like my best friend, so I can't. Oh well, hey know. man. Let me tell you what I've It's got. weird. I have a son, and I feel the same way. Well, let's talk about Jennifer. And then Jennifer, I think it was like 4 or 5 years ago. She had just finalized her divorce, and we just kind of hit it off. She had a little boy, and for both of us, it was just like a companionship thing. It was just the little things, she would never put the top on, right? Right. The toilet paper, whatever. Wouldn't squeeze the toothpaste from the bottom of them, And when you all have these arguments that every couple has, I've been married for almost 30 years, and I can tell you there have been some wrangling. I am quick to anger. With her, she liked to press. Just leave me alone. Leave me alone. Just leave me be. Right. Leave me be. Right. Leave me be. Stuff's been thrown. Anything physical between you and her? Yes. What have you done? I grabbed her and actually pushed her away. I'm trying to get away. She'll jump in front of the door. Right. I just need to get some air. Let me out. I'll come back. No. Don't leave. Jump in front of the door. Jennifer, please, baby, get out of the way. Sorgunun başındaki soğuk ve kapalı halinden eser kalmamıştı. Erik şimdi çok daha açık konuşuyordu. Dedektif, ilişkilerde zaman zaman kavga olabileceğini biliyordu ama Erik'in geçmişinde daha karanlık şeyler olduğunu da seziyordu. Polisin elinde başka bir ipucu daha vardı. Telefon kayıtlarını ve mesajları incelediklerinde Jennifer'ın komşusu Mike'la sıkça yazıştığı ortaya çıktı. Jennifer, Mike'a Erik'le ilişkisinin ne kadar yıpratıcı ve yorucu olduğunu defalarca anlatmış, ölümünden sadece birkaç saat önce de aynı duygularını paylaşmıştı. İşin ilginci, apartmandaki bir başka komşu, Mike'ın olayla ilgisi olabileceğinden şüphelenince polis onu da şüpheli olarak sorguladı. Mesajlarda Mike'ın Jennifer'a karşı romantik hisler beslediği, Erik seni hak etmiyor diyerek yakınlaşmaya çalıştığı görülüyordu. Ancak Jennifer ona hiçbir zaman bu duyguları karşılamadı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında komşu Mike tamamen aklandı. Geriye ise şüpheli olarak yalnızca Erik ve kimliği belirsiz bir kişi kaldı. From the time that Jennifer shows up at the bar and you walk out of the bar, and I want you to see yourself doing these things and then start to talk about
what you're doing. She comes into the bar. She keeps bugging me to go. And you're telling her what? I'm telling her, let me finish these beers. Yeah. I'm trying to slam them down. She keeps pulling. She keeps pulling. You're on the way home, driving, and you pull into the apartment complex. I would have went right to go into the bedroom and pass out, basically with my clothes on and everything. It's like a big puzzle here. We've got the framework of this puzzle. We know that you were at the bar. We know that you called Jennifer. We know that she picked you up. You're intoxicated, and you get to the apartment. And now here's where it becomes critical. Because once you and Jennifer cross the threshold of that apartment, then something starts to be placed in motion. I don't remember. Again, I don't remember. Alkol kaynaklı amnezi savunması, çoğu zaman adaletten kaçmak için kullanılan bir yöntem olarak görülür. Elbette sarhoşluğun suçun ağırlığını azaltabileceği bazı nadir durumlar vardır. Fakat böylesi bir savunmanın başarılı olma ihtimali son derece düşüktür. Eric Iringer, bar dönüşü eve kadar yaşananları berrak bir şekilde anlatabiliyordu ama daireye girdikten sonra birden hafızası tamamen siliniyordu. Bunu garip kılan şey ise olay anında sergilediği davranışlardı. Polisler 911 çağrısıyla eve ulaştığında Eric kendini banyoya kilitlemişti. Elinde bir kılıç vardı ve polislere kendine zarar vereceğini haykırıyordu. Bu tablo Eric'in hafızasının sıfır olduğu iddiasını tuzla buz ediyordu. Her şey üst üste Eric'i işaret ederken dedektifin artık tek hedefi kalmıştı. Onun ağzından bir itiraf almak. Either something accumulated and let the evil override the good. But it had to start with something that Jennifer said or did. Either told you, get the hell out of this apartment, don't want you here anymore, but something that you were not going to put up with anymore because you were drunk, it drops inhibitions. This alcoholic amnesia or this selective I don't remember stuff, I'm just telling you, man, it is not going to look sincere. Well, and then I guess I'm just. I don't know what else to say because I literally do not remember. You have been a part of this woman's life. You guys have had your ups and downs like everybody else has, but something broke. And it broke to the point where a person who never would ever think of doing something like this to the woman he loved snapped and did it. You killed her. When you got up that morning and you looked down, I guarantee you the first thing that went through your head was, holy, did I really do that? Because you do remember what happened and you remember what set it off. You saw her, she's blue, she's cold, she's dead. And she is dead at your hand. And I will guarantee you the first thought you had was, holy, I did that. Yeah, you're right. I killed her. Yeah, you're right. I killed her. Ve sorgunun en beklenmedik anında Eric bekleneni yaptı. Suçunu itiraf etti. Sevgilisini öldürdüğünü açıkça söyledi. Bu itiraf olmasaydı, savcılar ellerindeki tüm delillere rağmen sadece dolaylı kanıtlara dayanmak zorunda kalacaktı. Dava çok daha çetrefilli olacaktı. Şimdi dedektifin önündeki en önemli mesele, Eric'in bu korkunç suçu neden işlediğini ortaya çıkarmaktı. It's part of my responsibility to go back and try to explain to those people I understand. the unanswered question. And what do you think that is? Why? I would like to know myself. It's coming across to me as being deception. It's not being a lack of memory. It's for whatever reason, and I'm trying to get in your head to figure out, you've already admittedly said you killed her. I am being totally truthful with you. I do not remember. I don't remember her interacting with me. Somehow I gave myself a pint and I don't know how to change it to sugar. Mahkeme sürecinde Eric Iringer cinayet suçlamalarını kabul etti. Neden sevgilisini öldürdüğüne dair tek bir kelime etmedi. Hala ne olduğunu tam hatırlamadığını iddia ediyordu. Dedektifler ise
19 Mayıs 2012'nin erken saatlerinde Eric ve Jennifer'ın sadakatsizlik suçlamaları yüzünden büyük bir kavga ettiğini, bu kavganın Jennifer'ın Eric tarafından boğularak öldürülmesiyle sona erdiğini belirledi. O gece Jennifer'ın 8 yaşındaki oğlu Ben McKinley yan odada uyuyordu. Saat 2 ile 3 arasında bir gürültüyle uyandı. Salona gidip baktı, hiçbir şey göremeyince tekrar uyumaya döndü. O sırada Jennifer'ın çoktan ölmüş olduğu tahmin ediliyor. Sabah saat 6'da Eric Ben'e kahvaltı hazırladı. Adeta hiçbir şey olmamış gibi. Saatler sonra annesini arayarak "Sevgilimi öldürdüm, kendimi de öldüreceğim" dedi. Eric Iringer cinayet suçundan Texas cezaevinde 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ben ise biyolojik babasının yanına yerleştirildi. Fakat bu hikayedeki kaderin acımasızlığı burada bitmedi. Jennifer McKinley daha 2 yaşındayken annesi Tammy Wright'ı kaybetmişti. 1985 yılında Tammy Wright kötü bir ilişkiden kaçıp Houston'a taşınmıştı. Bir sabah polisler aynı dairede 3 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bir cinayetle karşılaştı. Jennifer ise henüz 2 yaşında olaydan sağ kurtulmuştu. Jennifer'ın dedesi ve ninesi Charlie ve Norma Wright hem kızlarını hem torunlarını benzer bir trajedide kaybetmenin ağırlığı altında ezildiler. Jennifer McKinley'nin hayatı şiddetle başladı ve şiddetle son buldu. Sonunda annesinin yanında huzur bulacağına inanılan bir mezara defnedildi. Bir anlık karar hayatları sonsuza kadar değiştirebilir. Bu hikaye seni düşündürdüyse ve adaletin gerçekten yerini bulup bulmadığını merak ediyorsan, görüşünü yorumlara mutlaka yaz. Benzer olayları ve gerçek polis hikayelerini incelemeye devam etmemi istiyorsan, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Unutma, her yorumun ve desteğin bu hikayelerin daha çok insana ulaşmasını sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.